Malazgirt Muharebesi videomuzu özel 5 kişiye Selçuklu madalyonu hediye ediyoruz. Çekilişe katılmak için kanala abone ol, videoyu beğen ve yorum yap. Böylece hem bize destek olabilir hem de harp tarihi özel koleksiyonundan bir Selçuklu madalyonu kazanma şansını yakalayabilirsin. Şimdi çayınızı alıp arkanıza yaslanabilirsiniz. Harp tarihi başlıyor. Sultan Alparslan'ın Suriye seferine çıkmasından sonra durumun daha da kötüleştiğini gören İmparator Roman Diyojen büyük bir ordu kurmak için hazırlıklara başladı. Uzunca bir hazırlık safhasından sonra Anadolu'yu Türklerden kurtarmak, İslam ülkelerini istila etmek ve Selçuklu Devleti'nin başkentini ele geçirmek maksadıyla Doğu Roma tarihinin en büyük ordularından birini, hatta belki de birincisini mevcuda getirdi. Bu ordu Balkan vilayetlerinden, Bitinya, Kapadokya, Kilikya ve Trabzon bölgelerinden ve Ermeni halkından başka Slav, Bulgar, Alman, Frank, Gürcü, Hazar, Peçenek ve Kuman ücretli askerlerinden terekküp ediyordu. Doğu'nun Müslüman ve Hristiyan kaynaklarına göre ordudaki mancınıkçı, çarkçı, lağımcı, kazancı, arabacı ve benzeri teknisyenlerin sayısı 30.000 civarındaydı. Orduda bulunan Romalı devlet memuru ve tarihçi Mihal Attaliates'in yazdıklarına göre 800 mandanın çektiği 400 araba nalları ve çivileri taşırken mancınık, silah ve malzemeleri taşımak için 1000 araba ayarlanmıştı. Ayrıca 10 kantar ağırlığında taşlar fırlatabilen devasa bir mancınık 1200 kişi tarafından çekilebiliyordu. Orduda büyük küçük rütbeli 30.000 komutan bulunurken orduya hafif süvari olarak 15.000 kişilik uz birliğinin katılmasıyla ordunun mevcudu teknisyenler ve kölelerle birlikte 200.000 civarına yaklaşmıştı. İmparator sayı ve donatım bakımından gerçekten muazzam sayılabilen bu orduya güvenerek Anadolu'yu Türklerden kurtaracağına inanıyor ve bütün İslam ülkelerini ele geçireceğini ümit ediyordu. Hatta öyle ki İslam şehirlerine vali olarak atayacağı komutanları bile belirlemeye başlamıştı. Komutanlarıyla yaptığı bir toplantıda doğudaki bütün camileri kiliseye çevireceğini söylemişti. Bu sırada Sultan Alparslan nihayet hazırlıklarını tamam edip önce adsızın alamadığı Dimaşk'ı almak ve oradan da Mısır üzerine yürüyüp Şii Fatımi devletine son vermek için harekete geçmişti. Fakat tam bu sıradaydı ki İmparator Roman Diyojen Sultan Alparslan'a bir elçi ile mektup gönderdi. Mektubunda Alparslan'dan Malazgirt, Erciş ve Münbit şehirlerini Doğu Roma'ya iade etmesini istiyor, aksi takdirde büyük bir ordu ile Selçuklu üzerine hareket edeceğini bildiriyordu. Bu mektup üzerine gazaba gelen Alparslan, elçiyi sert bir cevap ile geri gönderdi. Zira Sultan Alparslan için elçinin gelişi Rumların taarruz edemeyecekleri kanaatini uyandırıyordu. Fakat ardından Sultan Alparslan'a Selçuklu komutanlarından da mektuplar gelmeye başladı. Bu mektuplarda İmparator Diyojen'in Selçuklu'ya karşı büyük bir ordu topladığı belirtiliyordu. Bunun üzerine Sultan Alparslan yalnızca hassa askerlerini yanına alarak yaklaşık 15.000 kişilik bir orduyla Suriye ve Mısır yolundan dönmek zorunda kaldı. Ordusunun çoğunu Suriye'de bırakan Sultan, orduyu Halep emiri Mahmud ve Harezmli Adsız'ın emrine vererek Dimaşk şehrinin fethedilmesini emretti. İmparator Diyojen 2 sene önce 30 ila 40 bin kişilik bir ordu ile Anadolu'ya sefer yapmış ve kuraklık sebebiyle pek fazla netice elde edemeden geri dönmek zorunda kalmıştı. Sultan Alparslan yine aynı durumun olduğunu düşünüyor, İmparator Diyojen'in böyle büyük bir ordu meydana getirdiğini bilmiyordu. O, Afşin Bey ve diğer komutanların askerleriyle birleşmeyi Diyojen'i durdurmak için yeterli görmüştü. Ancak henüz Afşin Bey de imparatorun nasıl bir ordu topladığından habersizdi. Zira Roman Diyojen sessiz ve hızlı hareket etmiş, imparatorluk hazinesini adeta bu orduyu toplamak için tüketmişti.
Afşin Bey'in hızlı öncü birlikleri imparatorun ordusunu görünce dehşete kapılarak Afşin Bey'e haber verdiler. Bunun üzerine Afşin Bey, Sultan Alparslan'a haber göndererek imparatorun sayılamayacak kadar büyük bir ordu ile Erzurum'a doğru ilerlediğini haber verdi. Haberler kısa sürede kulaktan kulağa yayıldı. Sultan Alparslan'ın daha fazla askere ihtiyacı vardı. Ancak ordusunun büyük bir kısmı Dimaş kuşatmasıyla meşguldü. Oradaki ordunun haber alıp hazırlanarak Musul'a gelmesi uzun süreceğinden ve hem de Kudüs, Mekke ve Medine'nin tekrar Şii Fatimilerin eline geçmesine sebebiyet vereceğinden yalnızca Aytekin'in hafif süvariler ile desteğe gelmesi emredildi. Ayrıca veziri Nizamülmülk'ü Hemadan'a gönderen sultan, Nizamülmülk'e süratle doğudan asker göndermesini de emretti. Bu sırada İmparator Diyojen ordusuyla Erzurum'a vasıl olmuştu. Burada kendisine Şark kuvvetleriyle katılan Ermeni Basil, Alparslan'ın korktuğunu ve Halep'ten Irak'a çekildiğini haber verdi. Bu haber üzerine daha fazla cesaret bulan imparator buradan Azerbaycan'a, oradan da İran'a inerek Selçuklu'yu tamamen tarih sahnesinden silmeyi hedefliyordu. Ancak öncesinde Gürcistan'ı Selçuklu elinden almak için 20.000 zırhlıyı Gürcistan üzerine sevk edip hem bu bölgelerdeki Hristiyan gücülerle birleşmek hem de orduya yemek temin etmek görevini verdi. Sicilya'da Araplara karşı savaşlarda şöhret kazanan Ursel ile Tarkaniotes komutasında 30.000 kişilik bir öncü birliği de Malazgirt ve Ahlat üzerine gönderip onlara yolları açmak, erzak hazırlamak ve tahribat yaparak sultanın dönüşünü önlemek vazifesi verdi. Kendisi de arkadan büyük bir ordu ile harekete geçti. Haberi alan Sultan Alparslan için savaşmaktan başka çare kalmamıştı. İmparatoru karşılamak amacıyla Ahlat'a doğru Diyarbakır üzerinden harekete geçti. Mervani emirinin fermanıyla mahalli gönüllülerden mürekkep 10.000 Kürt askeri de Diyarbakır'da Sultan Alparslan'ın ordusuna katıldı. Az sayıda Selçuklu kuvvetinin savunduğu Malazgirt Kalesi eman ile imparatora teslim oldu. Ancak imparator eman verdiği halde Müslüman halkı kılıçtan geçirdi. Diyarbakır'dan süratle Ahlat'a vasıl olan Alparslan burada kuvvetleriyle kendisini bekleyen Afşin Bey ile birleşti. Böylece sultanın ordusu 40.000'i akıncılardan, 13.000 kadarı da çeşitli bölgelerden gelen atlı kuvvetiyle 50.000'e ulaşmış oldu. Roman Diyojen Malazgirt'i tahrip ve halkın bir kısmını katlederken Alparslan da Ahlat'tan Malazgirt'e doğru ilerliyordu. Malazgirt ve Ahlat arasındaki Rahva Ovası'na gelen Alparslan, ordusunun su ihtiyacını karşıladıktan sonra Murat Suyu yörelerinde karargah kurdu. Buralardaki tepeleri ele geçirerek ovayı kontrol altına aldı. Öte yandan imparator ordusuyla Malazgirt'ten hareket ettikten biraz sonra Selçuklu ordusunun çok yakınlara kadar gelip ovaya hakim olduğunu öğrenince derhal harp düzenine geçmek için hazırlık yapılmasını emretti. Selçuklu ordusunun Doğu Roma ordusuna karşı ancak 1/4 kadar olduğunu tahmin eden Sultan Alparslan, kesin sonuçlu bir meydan savaşına girişmeye henüz karar vermemişti. Doğu Roma ordusunun sayısını tespit ettirmek ve müzakerede bulunmak maksadıyla komutanlarından Savtekin ve Halife Kaim'in elçisi Mahleban'ı imparatora elçi olarak gönderdi. Mektubunda Alparslan, "Ülkene geri dön. Barış yapmak istersen bunu Bağdat halifesi aracılığıyla yaparız. Aksi takdirde biz azim ve kararımızı içtenlikle bağlı olduğumuz Yüce Allah'a bırakırız." Ancak imparator Alparslan'ın bu elçi heyetini korktuğu için barış yapmak amacıyla gönderdiğini düşünmüştü.
Bunun yanında ordusunun gücüne güvenen imparator, ben bu üstün ve kudretli duruma pek çok para ve çaba harcayarak eriştim. Barış ancak ve ancak Selçuklu başkenti Rey'de yapılacaktır. Ben İslam ülkelerine hakim olmadıkça geri dönmeyeceğim diyerek Alparslan'ın önerisini sert ve kaba bir biçimde reddetti. Ardından şu soruyu sordu: İsfahan mı daha güzeldir, Hemedan mı? Bu soru üzerine elçilik heyeti şaşırmış ve heyet başkanı İbnül Mahleban İsfahan daha güzeldir cevabını vermişti. Bunun üzerine imparator, öyleyse biz İsfahan'da, hayvanlarımız da Hemedan'da kışlayacak dedi. Bunun üzerine Savtekin imparatorun bu mağrur tavırları karşısında daha fazla dayanamayarak şöyle dedi: hayvanlarınız Hemedan'da kışlayabilir, fakat siz nerede kışlarsınız onu bilemem. Böylece savaş artık kaçınılmaz bir hale gelmiş oldu. Savtekin'den Roma ordusunun sayısı ve durumu hakkında malumat alan Sultan Alparslan bu savaşın bir ölüm kalım savaşı olduğunu daha iyi anlamıştı. Şayet bu muharebenin neticesi yenilgi olursa Selçuklu düşer, İslam alemi düşerdi. Sultanın endişesini gören hocası Ebu Nasır Muhammed onu şu sözlerle teselli etti: Ey sultan! Sen Allah'ın diğer dinlere zafer vaat ettiği İslamiyet uğrunda cihat yapıyorsun. Bu sebeple İslam ülkelerindeki camilerde bütün hatiplerin Müslüman halkla birlikte senin için dua edecekleri cuma günü namazdan sonra düşmana saldır. Ben Yüce Allah'ın zaferi senin adına yazdığına inanıyorum. İslam halifesi Kaim bi Emrillah, Sultan Alparslan için bir hutbe yazmış ve bütün İslam ülkelerine bunu ulaştırmıştı. Günümüze kadar ulaşan bu hutbe o gün 26 Ağustos günü Cuma namazından önce bütün camilerde okunmuştu. Medine'de, Mekke'de, Kudüs'te, Halep'te, Bakü'de, İsfahan'da, Bağdat'ta, Semerkant'ta, Buhara'da, Gazne'de, bütün İslam topraklarında aynı hutbe ve dua Sultan Alparslan ve ordusu için okunuyordu. Allah'ım, İslam'ın sancaklarını yükselt ve hayatlarını sana kulluk için esirgemeyen mücahitlerini yalnız bırakma. Alparslan'ı düşmanlarına muzaffer kıl ve askerlerini meleklerin ile teyit eyle. Zira o senin rızanı kazanmak için varını, canını ve her şeyini fedadan sakınmıyor. O senin yolunda ve dininin üstünlüğü için nasıl cihad ediyor ise sen de onu öylece koru. Düşmanlarını kahret. 26 Ağustos günü Cuma namazından sonra iki tarafta artık savaşa hazırdı. Selçuklu askerleri birbirleriyle helalleşmiş ve vedalaşmıştı. İmparator Roman Diyojen ordusunu geleneksel Roma askeri kaidelerine göre düzenlemişti. Ordunun merkezinde kendisi, sağ kanadına Alyates, sol kanadına Biryenos ve ihtiyat kuvvetine de Andronikos Dukas komuta ediyordu. Ordunun merkezinde saray ve muhafız kıtaları başta olmak üzere iyi teçhizatlanmış Ermeni piyadeleri ve Rum zırhlı süvariler bulunuyordu. Sol kanatta ise Balkanlardan ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden gelen askerler bulunuyordu. Sağ kanatta Kapadokyalılar ile geri kalan Anadolu birlikleri mevcuttu. Bu ön cephenin hemen arkasında bu birliklerin düşman karşısında zorlandığı ve yorulduğu anlarda onlara takviye olarak görev alacak olan İtalyan, Norman ve Nemçeli ihtiyat kuvvetleri bulunuyordu. Öte yandan Selçuklu ordusunun merkezinde Hassa askerleriyle Sultan Alparslan bulunurken ordunun geri kalanı Savtekin, Afşin Bey, Sanduk Bey, Artuk Bey gibi kudretli komutanların emrinde dağların arkasında pusuya yatmış haldeydi. Askerleri taburlar halinde dizerek savaş hattı oluşturmayı uygun gören imparator Selçuklular üzerine yürüyüşe başladı. Rum ordusunun tozu dumanı katarak harekete geçtiğini gören Sultan Alparslan da ordusunu harekete geçirdi. Türk yaylarının menzilleri çok uzun olduğundan Selçuklu okçuları Rum ordusunun sağ ve sol kanatlarındaki süvariler üzerine ok atışları yapmaya başladılar.
Kanatlardaki süvarilerin ok yağmuruna tutulduğunu gören merkezdeki zırhlılar onları savunmak üzere ilerleyince iki ordu böylece karşı karşıya geldi ve müthiş bir çarpışma başladı. Rum ordusuyla bir müddet çarpışan Selçuklu merkezi sultanın emriyle düzenlerini bozmadan hızla geri çekilmeye başladılar. İmparator Diyojen bu geri çekilmeyi gerçek bir geri çekilme zannederek ordusunun tamamına hücum emri verdi. Gerçekten de her şey çok kolay olmuş gibi görünüyordu. Savaşın neticelendiğini düşünen Rum ordusu ganimet ve esir almak amacıyla olan gücüyle ilerlerken ihtiyat kuvvetlerinin bile disiplini bozulmuştu. Ancak ne var ki bu gerçek bir geri çekilme değildi. Aksine sultan Rum ordusunun kendisini takip etmesini ve tepelerde gizlenen Selçuklu askerinin pususuna düşmesini istiyordu. Ağır zırhlı olan Rum ordusu hafif Selçuklu atlılarına yetişmek için fazla efor sarf ederek yoruluyordu. İmparator disiplinin bozulmaması için emirler veriyor, ordusunu düzenlemeye çalışıyordu. Ancak hemen 300-400 metre uzağında kaçan düşmanı gören bir orduyu durdurmak pek mümkün değildi. Bizzat Sultan Alparslan tarafından büyük bir ustalık ve maharetle uygulanmakta olan bu sahte ricat harekatı tam bir başarıya ulaşmıştı. Selçuklu pusularının bulunduğu hatlara kadar ilerlemiş olan imparator artık genel karargahından epey uzaklaşmıştı. Sultan Alparslan boruların çalınmasını emretti. Bu boru sesleriyle birlikte saklandıkları pusulardan çıkan Selçuklu atlıları çok hızlı manevralar ile Rum ordusunun sağ ve sol kanatlarına saldırdılar. Sultan Alparslan da geri çekilmekte olan askerlerini durdurup merkez hattına hücum etmeleri emrini verdi. Az önce savaş kazandığını düşünen ve kaçan düşmanı takip eden Rum ordusu neye uğradığını şaşırmıştı. İlk Selçuklu darbesini yiyen Roma merkez hattı süratle çember içine alınmaktaydı. Bu hatta bulunan imparator sol kanattan destek istedi. Fakat Selçuklu atlı birlikleri buna izin vermediler. Öte yandan Aliates'in komutasındaki sağ kanat kuvvetleri de yine Selçuklu atlı birlikleri tarafından sıkıştırıldılar. Bu sıradaydı ki bu kanatta yer alan Uz ve Peçenek atlı askerleri Rum saflarından ayrılıp Selçuklu saflarına girdiler. İşte bu olay üzerine Rum ordusunun sağ kanadı tamamen çöküp dağılmıştı. Bu sırada merkezde bulunan Ermeni piyadeleri de dağılıp kaçmaya başladılar. Ermenilerin kaçışını seyreden İhtiyat Kuvvetleri Komutanı Andronikos Dukas, Rum ordusunun çok kısa bir sürede tamamen çevrildiğini görünce imparatorun öldüğünü ilan etmiş ve çarpışmalara katılmaksızın savaş meydanını terk etmişti. Böylece Kurt Kapanı'na alınan Roma ordusu Selçuklu ordusu tarafından kuşatılmış, kuşatılan ordunun büyük bir kısmı kılıçtan geçirilmiş, çok sayıda general de esir alınmıştı. Askerlerden ancak bir bölümü kaçarak canlarını kurtarabilmişti. O sırada Roma ordusunda bulunan Romalı tarihçi Attaliates eserinde şunları yazmıştı: "Sonunda Türkler bizi her noktadan kuşattılar. O zaman her birimiz var olan bütün gücümüzle ve elimizden geldiğince hızlı kaçarak kendimizi kurtarmaya çabaladık. Düşmanlar bizi topuğumuzun dibinden izleyerek takip ettiler. İçimizden kimini öldürdüler, kimini tutsak ettiler ve kimini atlarıyla ezdiler. Felaketimiz anlatılacak gibi değildi. Her ağıta ve figana baskındı.